Uzak geçmişte dünya üzerinde birden çok insan türü vardı. Soğuk iklimlerde yaşayan güçlü Neandertaller, Asya dağlarında iz bırakan Denisovalılar, çocuk boyunda yaşayan küçük insanlar yani Flores'in hobbitleri ve bizim atalarımız Homo sapiens. Gezegenimiz milyonlarca yıl farklı insan türlerine ev sahipliği yaptı. Bazen savaştılar, bazen yarıştılar, bazen de birbirleriyle çiftleşip çocuk sahibi oldular. Bugünse geriye kalan tek tür biziz. Ama bu onların hikayelerinin sonu değil. Çünkü bir kısmı hala DNA'mızda yaşıyor. Bu video, Chronicles of Humanity serisinin ilk bölümü. Ve burada insanlık hikayesinin tek türlü bir destan değil, kaybolmuş akrabalarla dolu bir aile hikayesi olduğunu göreceğiz. İnsan nedir? Cevap, sandığımız kadar net değil. Bugün insan deyince aklımıza tek bir tür geliyor. Küçük çeneli, büyük beyinli, telefonla gezen, kendine insan diyen varlık, biz. Ama evrimsel ölçekte insan dediğimiz şey aslında bir aile. Bu ailenin içinde bizler, Neandertaller, Denisovalılar, küçük ada insanları ve yeni keşfettiğimiz başka türler var. Bu grupların hepsi iki ayak üzerinde yürüyen, alet yapan, ateş kullanan, muhtemelen konuşabilen, sosyal organizasyon kuran insan türleri. Yani insan olmak sadece bizim türümüze özel bir ayrıcalık değil, birden fazla türün paylaştığı ortak bir özellik. Milyonlarca yıl önce bizim soyumuz şempanze soyundan ayrılıyor. Zamanla Afrika'da farklı insan türleri ortaya çıkıyor. Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis. Yaklaşık 600 bin yıl önce bir ayrım yaşanıyor. Bir kol Afrika'da kalıyor ve Homo sapiens'e dönüşüyor. Diğer kol Afrika'dan çıkıp Urasya'ya yayılıyor. Bu ikinci koldan iki önemli tür ayrılıyor. Neandertaller, daha çok Avrupa ve Batı Asya'da yaşıyorlar. Denizovalılar, Asya'nın iç bölgelerinde, Sibirya'da, Tibet platosunda, Güneydoğu Asya'da iz bırakıyorlar. Başka yerlerde ise, Endonezya'daki Flores adasında küçük bir insan türü yaşıyor, Homo floresiensis. Yani, insanlık ağacı tek bir gövdeden çıkan bir sürü dal gibi. Biz bu dallardan sadece biriyiz. Geri kalan çoğu tarih içinde yok olup gitti. Burada 3 hikayemiz var. 1. Denli. Yarım Neandertal, yarım Denisovalı. Sibirya'da bir mağara, Denisova mağarası. Yaklaşık 90 bin yıl önce bu mağarada yaşayan genç bir kız. Annesi bir Neandertal, babası bir Denisovalı. O, iki farklı insan türünün kızıydı. Yetişkinliğe ulaşamadan öldü. Vücudu kayboldu, kemikleri dağıldı. Geriye sadece yaklaşık 2 santimetrelik bir kemik parçası kaldı. On binlerce yıl sonra bulduğumuz kemiğin DNA'sına baktığımızda karşımıza çıkan sonuç, %50 Neandertal, %50 Denisovalı. Denli adı verilen bu kız bize şunu hatırlatıyor. İnsan türleri arasındaki sınırlar her zaman kalın çizgiler değildi. Bazen bir büyüteçle görülebilecek kadar soluk, bazen birbirine karışıyordu. 2. Hobbitler, Flores adasının küçük insanları. Burada boyu 1 metre civarında küçük ama dayanıklı bir insan türü yaşıyordu. Homo floresiensis. Aynı adada cücefiller, dev sıçanlar, insan boyunda leylekler vardı. Bu küçük insanlar bu tuhaf ekosistemde yüz binlerce yıl boyunca hayatta kaldı. Taş aletler yaptılar, ateşi kullandılar, cüce fillere avladılar. Sonra onlardan geriye sadece kemikler ve kırık taş aletler kaldı. 3. Neandertaller, buzul çalının ustaları. Buz gibi bir Avrupa manzarasında. Neandertaller yaşıyordu. Güçlü bedenleri, geniş göğüsleri, buzullara uyum sağlamış yapıları vardı. Onlar da ateşi kullanıyor, taş alet üretiyor, büyük hayvanlar avlıyor, belki de semboller ve süs eşyaları kullanıyordu. Bizim atalarımızla aynı kıtalarda yaşadılar. Bir gün Neandertallere ait son izler kayboldu.
Ama biz hala onların DNA'sını taşıyoruz. Peki bütün bu türlerden bugün geriye sadece biz neden kaldık? Bunun tek bir cevabı yok. İklim değişiklikleri, kaynak rekabeti, hastalıklar, belki doğrudan çatışmalar. Bir teoriye göre biz daha esnektik. Farklı iklimlere daha çabuk uyum sağladık, daha büyük ve karmaşık sosyal ağlar kurduk, daha gelişmiş iletişim ve sembolik düşünme becerilerine sahiptik. Ama şu noktada dürüst olmak gerekiyor. Bu hikayede iyi taraf biz değiliz. Neandertallar, Denisovalılar, Flores insanları ve diğerleri kaybolurken çoğu zaman kazanan taraf bizdik. Ve kazananların hikayesi yazıldığı için onların sesi tamamen sustu. Chronicles of Humanity serisinde bu kaybolmuş akrabalarımızın peşine düşeceğiz. Denisovalıları, Neandertalleri, Flores'in küçük insanlarını, Homo erectus'u, daha yeni keşfedilen gizemli türleri tek tek ele alacağız. Onların nasıl göründüğünü, nasıl yaşadıklarını, neye uyum sağladığını, bizimle nasıl karşılaştığını inceleyeceğiz. Ve bu videolar ilerledikçe, insan olmanın sadece Homo sapiens olmanın ötesinde bir şey olduğunu keşfedeceğiz. Eğer bu yolculuğa devam etmek istersen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda ne düşündüğünü yazmayı unutma. Bir sonraki bölümde insanlık ağacının en gizemli dallarından birine bakacağız. Denisovalılar, DNA'mızdaki hayalet akrabalarımız. İzlediğin için teşekkür ederim.